Tekrardan merhaba. Merhaba Gülcüm. Bugün gerçekten ilginç bir adam var. Evet. Nasıl bu kadar çok şeyi yapabilmiş çok merak ediyorum. En sonu saklayacağım ismini. Tamam. Mantık, fizik, siyaset, ekonomi, psikoloji, metafizik, zooloji, botanik ve daha bir sürü şey. Nasıl bir beyin bu Aristo? Aristo aslında çok varlıklı bir aileden geliyor. Babası Makedon Krallığı'nın himayesi altında görev yapan bir doktor. Annesi de keza öyle. Ve onların küçük yaşlara kadar Makedonya'daki kralların hakimiyeti altında yaşam sürdürüyor. Annesi babası öldükten sonra da akrabaları ona bakıyor. Ve çok güzel bir eğitim alıyor. Meraklı bir çocuk oluyor. Sonra Makedonya ve Yunanistan arasındaki sıkıntılardan dolayı kendisi zaman zaman ülke değiştiriyor, yer değiştiriyor. Aynı zamanda kendisi Büyük İskender'in de akıl hocasıdır. Büyük İskender'i de yetiştirmiştir. Ben de şahsen Büyük İskender'in hayatına hayranım. Hayranlığım şu, kendisinin yaşadıkları ve sonradan farkına vardıkları şeyler, savaşlar değil bu arada. Yani yaptığı her şeyi savaşıyor. Evet, sonsuza kadar böyle her şeyi hükmetme çabası içerisinde ama en sonunda belli bir yere geliyor ve o geldiği şey, onu götürdüğü şey bambaşka bir hale çeviriyor olması. Ve felsefi açıdan Aristo'dan almış olduğu eğitimler sayesinde aslında çok farklı bir kişilik. Bu bağlamda da Büyük İskender'i benim için ayrı bir yeri var. Onu eğitmiş olması, ondan ders almış olması, Makedonya'da eğitim vermiş olması benim için de kıymetli. Peki Aristo, senin söylediğin gibi Platon'un öğrencisi ama zaten antik Yunan felsefesi dediğimizde 3 kişiden bahsedebiliriz. Sokrates, Platon ve Aristo. Aristoteles daha doğrusu. Bunlar metafiziğin, felsefenin, matematiğin gerçek anlamda kurucuları, mantığın gerçek anlamda kurucuları ve her şey üzerine araştırmışlar. Hatta bilginin ne olduğuna dair bir araştırma yapmıştır. Aristo olsun, Platon olsun, ruhun, varlığın veya ahlakın veya etiğin veya estetiğin veya sanatın hepsini çok detaylı bir şekilde düşünmüşler. Devlet adamlarına her ne kadar siyasetten hoşlanmasa dahi ve bundan kaçmış olsa dahi, çünkü bir tarafı Makedonya'ya karşı bir sempati duruyor. Ama o zaman Atina ile Makedonya arasında da sürekli bir şey var ve Atina'da Makedon düşmanlığı diye bir kavram var. Bundan da etkileniyor. Kendisini uzak tutmaya çalışsa da, çünkü birincisi Sokrates Atina'da yine öldürülmeye çalışan kişilerden bir tanesiydi. İkincisi de kendisi. Sürekli idam edilmek istenen kişilerden bir tanesi. Uzak kalmaya çalıştığı şey aslında hep onu kovalıyordu. Peki biz Aristo'yu nasıl değerlendirmeliyiz? Sadece iyi bir düşünüş adamı olarak mı? Hayır. Matematik adamı olarak da düşünebiliriz. Siyasetçi olarak da kaçtığı şeyin adamı dahi olarak düşünebiliriz. Tinsel olarak da çok gelişmiş olduğunu görüyoruz yine hayatı boyunca. Ve yazdıkları eserler eğer kabul edilebilirse, günümüze kadar geldi, kabul edilebilirse, çünkü bu konular birazcık hassas. Neden hassas? O dönemlerde kağıt kalem daha yeni keşfedilmiş, eserler öyle sistemik bir bilgiye sahip değil ve Aristoteles ve Platon aslında ilk sistemik bilgiyi devreye sokan felsefeci olarak da hayatımızda önemli. Ondan önce hep dağınıktı, belli bir kayda geçmemiş. Ama Platon okulu sayesinde, Sokrates veya işte Aristo sayesinde bu bilgiler artık depolanabilir hale gelmiş. Yani depolanabilir derken notlar tutuluyor öğrenciler tarafından, papirüsleri, onlar saklanılıyor ve bir sonraki kuşağa aktarılıyor. Aslında bilimin veya işte fiziğin veya işte matematiğin veya felsefenin gelişmesinde en büyük katkıları bu bağlamda Aristo'nun, Sokrates'in, Platon'un bu bağlamda oluyor. Sistemli bir eğitime geçmekle akademi oluşturuyorlar. Zaten kendi eğitim kurumlarına akademi ifadesini veriyorlar. Ve senin söylediğin gibi Aristo uzun süre Platon'un yanında çalışıyor. Daha sonra eğitim görüyor. Ama daha sonra ayrılıyor. Ayrılması için de 2 tane şaibeli durum var. Bunlardan bir tanesi deniliyor ki Platon'dan sonra çocuğu yerine geçecek diye
bunu istemiyor. Ve bundan dolayı alınıyor. Ben 20 senedir senin yanında çalıştım. İşte senin en iyi öğrencilerinim. İşte senin yerine ben geçmeliyim mi düşünen bir Aristo olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayrılma nedeni olarak. Bir de artık kendi yoluna gitmek isteyen, kendi düşünüşünü artık savunmak isteyen. Çünkü hocasıyla arasında düşünce bazında bazı ufak tefek farklılıklar var. Mesela bunu ruh anlayışında göreceğiz. Biraz ona değineceğim. Ve o yüzden de yollarını ayırmaya karar vermişler diye geçiyor tarihte. Ama hangisi gerçek? Önemli mi? Aslında çok da önemli değil. Sonuçta bu üç adam, yani Aristo başta olmak üzere felsefe tarihinin o kilometre taşları dediğimiz taşlarından bir tanesi ve mantık biliminin de kurucusu. Mantık dediğimiz şey aslında önermeler mantığı olarak karşımıza çıkıyor Aristo. Ve bir şey ya vardır ya da yoktur şeklinde çok basit cümlelerle aslında matematik dilinin daha kullanışlı hale gelmesini sağlayan teknik geliştirmiştir kendisi. Mesela bir şey A ise A'dır. Çelişmezlik ilkesi veya özdeşlik ilkesi pardon. Yani bir şey var, ya odur ya da başka bir şey değildir. Veya bir şey ya vardır ya da yoktur gibi ifadeler kullanıyor. Kendi kendine üçüncü hal değişmezliği mesela var. Bir şey A ise B olamaz gibi bazı önermeler yapmıştır. Bunu daha sonra çok daha ileri P, Q, R, S gibi farklı önerme kalıpları ve arasındaki bağları kurarak V veya ise ile günlük hayatta ve matematik biliminde çok da sembolik matematikte özellikle ve sembolik mantıkta kullanıldığını göreceğiz. Problem çözme sırasında sembolik önermelerin bize faydasını göreceğiz. Şimdi Aristo bunun yanı sıra iki tane teknik kullanıyor hayatta. Diyor ki tümden gelin ve tüme varım. Örnek verelim. Mesela Sokrates iki ayaklıdır. Platon da iki ayaklıdır. Aristo da iki ayaklıdır. O zaman insan iki ayaklıdır. Demek istediğim anlam burası aslında tüme varım. Nesneleri tek tek inceliyor ve genele ulaşıyor. Bir de diyor ki Sokrates akıllıdır. İşte Aristo filozoftur. O zaman filozoflar akıllıdır. Bir önerme. Bu da yine farklı bir teknikle bilgiye ulaşma yolu, sorgulayarak ulaşma yolu. Buna ne diyorlar? Bize hani dır ve dir diyoruz ya cümlemizin konuşması. Mesela bu bir çiçektir diyoruz. Bu bir çiçektir. Çiçeğin ne olduğunu tanımlayabilmek için, yani işaret ettiğimiz şeyin ne olduğunu tanımlayabilmek için tir ifadesini kullanıyoruz. O da fabula olarak geçiyor. Yani bağlantı, kopula, bağlantı olarak görülüyor. Bu bağlantı olmazsa biz aradaki ilişkiyi anlamamız mümkün değil. Başka bir örnek vermek istiyorum. Mesela Jüpiter ve gezegen ifadesini kullanalım. Jüpiter'i tek başına kullandığımızda pek bir anlamı olmayabilir. Neden? Diyelim ki ben ilk defa Jüpiter ifadesini duyuyorum. Ne olduğunu anlamayabilirim. Gezegen ifadesi de öyle. Ama Jüpiter bir gezegendir. Oradaki dir, gezegen yükleminin Jüpiter'le olan bağlantısını anlatıyor. O yüzden kopula diyoruz. Yani dirdirler bağ oluşturur. Bu iki önermeler, yani Jüpiter bir gezegendir, Mars da bir gezegendir. O zaman işte bunlar uzay objesidir gibi bir önerme de yapabiliriz. Ve daha çok diyaloglar üzerine Aristo'la eserler veriyor. Konuşturmaları, hocasıyla çokça konuşmalı eserler veriyor. Ve her şeyi, bilgiyi ulaşabilmek için bir önceki bilgiyi araştırmak gerektiğini, okumak gerektiğini savunur kendisi. Ve hiçbir şeyin yoktan da var olmayacağını ifade eder. Yani bir şeyin var olması için yeterli bir nedendir. Ekstra bir nedene ihtiyaç yoktur der. Bu bağlamda bilgi arayışını, yani öğrenime ve öğretime çok önem veren ve bu yüzden de sistemli bilgiye, sistemli eğitime oluşması için gerekli olan katkı yapan Aristo ve tabii ki hocası Platon bunun için
kayıt alma ve eski bilgileri, kaynakları oluşturma, hatta insanlarla konuşma, onları da asistanlara yazdırma gibi çok tekniği kullanmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Aristo diyor ki Thales ilk filozoftur. Şimdi Thales ile Aristo arasında çok fazla bir zaman var. Aristo'nun Thales'i tanıması, Thales'in görüşünü kabul etmesi için bir şeylerin kayda geçmesi lazım. Ne yapıyor? O bölgelere geçiyor ve o bölgelerdeki insanlarla konuşarak veya Thales'i tanıyanlarla konuşarak bilgiyi artık insanlara ulaştırabilir hale getiriyor. Bir de bu arada Thales'in Millet'te olduğunu söylemiştim daha önce. Aristo da Trakyalı bir filozof. Ege, Yunan denmesinin nedeni o dönemler hep bu bölgeler içerisinde olması. Toprakların, yani aslında Anadolu toprakların bu bağlamda ne kadar zengin bir kültürel yapıya sahip olduğunu felsefecileri işledikçe çok daha net görüyorum. Bir dönemin böyle parlak zekaları hem bilimsel hem sanatsal hem felsefik anlamda veya tinsel anlamda da söyleyebiliriz. Bu bölgelerden açığa çıkması da muhteşem değil mi? Evet, çok ilginç. Benim de çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu. Evet, Aristo'nun ruh anlayışı hocasından farklıymış. Diyor ki, bir defa yaşayan her şeyin canlı olması lazım. Canlı olan şeyin de ruhu vardır. Buraya kadar hocasıyla aynı görüşe sahip. Eğer bir şey ölürse o can da yok olur, ruh da yok olur. Ama ruhun ölümsüzlüğüne de inanıyor Aristo. Yani ruhların sadece insanın ölümünden sonra veya bir canlının ölümünden sonra yok olması durumuna da sıcak bakmıyor. Diyor ki ölümden sonra bedeni hareket ettiren ruh başka bir yere gider. Bu bağlamda da çok derin araştırmaları ve çalışmaları vardır Aristo'nun. O dönemlerde Aristo veya başka bir felsefe insanının bu düşünüşleri gerçekleştirebilmesi için ciddi eforlar sarf etmesi lazım. Mesela ben bazen günlük hayatımıza baktığımda 24 saatin yetmediğini düşünüyorum benim için. Yani uyuma süreci var, evet farklı iş yoğunluklarımız var. Bu insana 24 saat artık çok da uzun bir yaşam sürdürülmüyor. Yani 50, 60, 70 yaşlarında ya öldürülüyor bu canlılar diğer insanlar tarafından, çünkü dönemin üstünde düşünüşleri devreye sokuyorlar ve fikirleri devreye sokuyorlar, ya devlete ters gidiyor, o dönemdeki devlete, ya da halka ters gidiyor. Bir şekilde ya öldürülüyorlar ya da öldürülüyorlar. Evet, ilginç bir dönem. Ben de onu düşünüyorum. Çünkü yani ilk işte okul dediğimiz, akademi dediğimiz şey bu dönemde çıkıyor ve ondan sonra da koca bir boşluk. Neredeyse 2000 seneden fazla bir süre okul kavramıyla aslında çok karşılaşmıyoruz. Tabii Orta Çağ'da mesela kesinlikle okul diye bir şeyden bahsedemeyiz ama bizim bulunduğumuz Mezopotamya bölgesinde yine var. Yine var. İlk üniversiteler, kütüphaneler bulunuyor. Avrupa'da olmuyor. Cehaletin kol gezdi. Mesela Aristo'nun 2000 sene boyunca devam edebilecek bir programı devreye sokmuş olması da enteresan. Mantık. Ben bu şeylere nasıl bakıyorum biliyor musun? Bir dönem dünya insanı için yoğun bilgiler veriliyor. Şimdi onu diyecektim, evet. Evet, o dönem bir şey mi vardı? Bu yoğun bilgiler o dönemin insanları ve ondan sonraki gelecek insanların farkındalıklarını, kavramlarını belli bir seviyeye kadar getirmeyi hedefliyor. Yani bir üst aşamaya, düşünüş basında, mental anlamda bir üst aşamaya gelmeleri için gerekli olan yoğun bilgi bombardımanına tutulmasını sağlayan süreçler olduğunu düşünüyorum. Sonra insanlık bunu sindiriyor. Sindirdikten sonra işte bazen istenmeyen haller çıkıyor. Mesela Orta Çağ'da söylediğimiz. Ve o felaketler çağının yaşanmasından, süreçlerin yaşanmasından sonra yeniden bir aydınlanma çağına geçiyor. Bu sadece Yunanistan'da, yani Antik Yunan'da olmamış aslında. Doğu'da da aynı şekilde gelişim gösterilmiş. Örnek vermek gerekirse, işte Mısır'daki fellahların Kenan eline gitmesi için işte Hazreti Musa ile birlikte oradan uzaklaşmalarından bahsedilir. Ve 40 yıl süren çöldeki gezilerinden bahsedilir. Sonra işte Musa çeşitli vasıtalar ile
Rab'le görüşmeye gittiğinde halkının bazı sapkınlıklar yaptığı söylenir. Şimdi bakıyorsun insanlara, insan sürekli farklı eğilimler içerisinde olabilme potansiyeli olan bir canlı. Ve sürekli tamponize edip bilgilerle, yeni bilgilerle tamponize edip onu bir üst aşamaya kavramsal olarak insani değer kazandıracak, hayvanlıktan uzaklaştıracak, insani değer kazandıracak bilgiye muhtaç. Ve daha sonra Doğu'nun mistisizmi giderek gelişirken, yani mesela Orta Doğu'da bu devam ederken Hindistan'da bakıyorsun Budizm gelişmiş. Buda gibi bir varlık ortaya çıkmış. Ve insanlara farklı bir eğitim veriyor. Farklı bir kültürü, farklı bir inanış veriyor. Ve onun çok daha öncesinde yine suntralar ortaya çıkıyor. Ve insanları yine geliştirecek. Sonra bir bakıyorsun Orta Doğu'da veya Asya'da her şey bir anda karanlığa bölünmüş. Bu sefer Avrupa gelişmeye başlamış. Böyle sanki denge usulü gibi bir taraf gelişiyor, bir taraf karanlığa gömülüyor gibi. Hani doğudan güneş doğuyor, sonra batıdan batıyor. Bu sefer batıdan güneş doğuyor, doğudan batıyor gibi. Böyle bir dengenin olduğuna inanıyorum. Ve insanlar her ihtiyaç duyduğu bilgiyle donatılması için belli zamanlarda tamponize edecek şekilde dünyaya enkarne olan görevli bilinçlerin varlığına da inanıyorum. Her bağlamda ama. Gerek sanatsal, gerek bilimsel, gerek ruhsal, gerek işte bilimsel, her türlü dinsel anlamda dünyaya enkarne olan, gelen görevli bilinçlerin olduğuna ve bu görevli bilinçler her zaman zamanın çok ötesinde bilgileri verdiğini ve bu bilgileri sindirebilen insanların sindirdikten sonra daha yeni bilgiyi alabilmeleri mümkün olabildiğine inanıyorum bu bağlamda. Evet, mantıklı. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Evet, çok güzel bir sohbetti yine. Çok teşekkür ederim. Aslında Aristo'yu gerçekten konuşulmaya değer bir varlık ve 15 dakikayla anlatabileceğimiz bir varlık değil. O zaman yine bir şey seçeriz Aristo'dan. Kesinlikle belki bir eserini inceleriz. Evet, olabilir. Daha derine ineriz. Harika olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Misalcığım, görüşmek üzere.